Efendim herkese merhabalar. Bu hafta John Boyne'un Çizgili Pijamalı Çocuğu kitabını ele alıyor olacağız. Sıradan devam ediyoruz. Sizin verdiğiniz yorumlarla güzel bir listemiz oluştu. Bu listenin içinden sırasıyla devam etmeye çalışıyoruz. Bu hafta ele alacağımız kitabı ama bir farklılık yaparak, sondan başlayarak devam edeceğiz. Çünkü bazı kitaplar var ki sonuna gelene kadar size vermiş olduğu duyguyla sonda size hissettirmiş olduğu bambaşka bir şekle dönüşebiliyor. Bu dönüşüm de insanı o sona kadar pişirmesiyle alakalı bir süreç. Bazı kitaplarda görebiliyoruz bunu. Son sahnesinde insanı şaşırtan ve insanı o şaşkınlıkla öncesini bir daha bir düşünmeye sevk ettiren bir süreci yaşıyoruz. Ama o geriye doğru düşünme serüveni eğer sizin inanç biçiminizde, yaşamınızda, hayatınızda belli kriterleriniz yoksa evet yazar çok da haklıymış dedirtmenin bir başka şekli diye ifade edebiliriz. John Boyne'un bu kitabı çok eski bir kitap değil, yakın tarihli bir kitap ve dünya çapında da nam salmış bir kitap. Kitabımız aslında çok basit bir hikayeyi ele alıyor. Basit bir hikaye derken tabii acıklı bir hikaye aslında. Avrupa'nın bir vahşetini anlatıyor kitap. Avrupa'da 2. Dünya Harbi sırasında çoluk çocuk, kadın erkek, yaşlı genç demeden Yahudilere soykırım uygulayan Alman Nazi sistematiğinde bir olay anlatıyor. Dolayısıyla biz de bu videonun başında söylemek gerekirse böyle bir insanlık vahşetinin yaşanmış olması insanlık adına çok kötü bir durum. Bunda hemfikiriz ama bir ince nokta var. Avrupa'nın yapmış olduğu bu vahşi durum, Hitler'in, Nazilerin yapmış olduğu bu vahşi durum sonucunda yazardan beklediğimiz süreç bu vahşeti bize anlatırken onu oraya getiren psikolojiyi anlatmasını beklerken bize o psikolojiden çok daha farklı bir şeyi bize enjekte etmeye çalışıyor ve bunu eğer bilgi eksikliğiniz varsa bu enjeksiyonu kabul ediyorsunuz. O da şu: 180. sayfa sona gidene kadar dediğim gibi anlamanız mümkün değil. O yüzden son sayfalardaki satır arası çözümlememizi yapalım. Sonra satır başından itibaren konuyu anlayalım. Konu da bir Nazi subayının ailesiyle beraber Berlin'den bu Nazi kamplarından birisine yetkili, görevli bir komutan olarak atanma süreci başlıyor. Çocuklardan bir tanesi bu tel örgülerin arkasında babasının başında bulunmuş olduğu bu Nazi kampına başkanlık ediyor ve bu Nazi kampında bir Yahudi çocuğuyla Nazi kampının başına gönderilmiş olan komutanın çocuğu arasında gizli saklı bir çocuk hikayesi başlıyor. İki erkek çocuk tanışıyorlar, anlaşıyorlar, muhabbet ediyorlar, birbirlerini tanıyorlar, birbirlerini seviyorlar. Berlin'den gelen Alman çocuk sıkıntılı günlerini, hani tek kalmanın, Berlin'den uzaklaşmanın, kırsal bir alana gelmiş olmanın üzüntüsünü bu tel örgülerin arkasında mavi beyaz kıyafet giymeye mecbur olan Yahudilerden birisinin çocuğuyla o arkadaşlık yapıyor. Tabii bu arkadaşlığı o sürece kadar siz anlıyorsunuz ama şu noktadan itibaren konu sondan başa geldiğiniz zaman, sonu anladığınız zaman bambaşka bir yere varıyor. Çünkü en sonunda Berlin'den gelen ailenin çocuğu yanlışlıkla öbür çocuğun babası kaybolduğu için onu aramaya gidip tel örgülerin arasından gireceğim derken bir anda diğer askerlerin onu tutup çekmesiyle bir yanma odasına götürülüyor ve o çocuk da yanıyor. Hikaye böyle bitiyor ama bu hikayenin tam son aşamasında bize öyle bir hikayenin öyle bir ince tarafından bir kurgu veriliyor ki aslında Yahudileri anlamayan, o çocuk duyguları altında veriyor tabi yazar bunu. Yahudileri anlamayan ve Yahudilerin yaşam biçimini kabul etmeyen herkesin sonunun böyle olacağını aslında bizim kafamıza kazıyorlar. Evet, Semitizm veya antisemitizm üzerine yazılmış bütün ifadeler apayrı bir konu. Tekrar altını çizerek söylüyorum. Yahudilerin öldürülmesi veya bir insanın savaş haricinde sırf soykırım amacıyla soylarının tüketilmesi amacıyla zaten ortadan kaldırılması İslam dinince mümkün değil. Zaten bu bir vahşet. Ama bu vahşetin içindeki bir başka vahşeti doğurma çabasını ilk defa bu kitapta ele aldığımız kitaplar arasında ilk defa bu kitapta görüyoruz. Ve bu kitabın sonunu okuduğumuz zaman oluşturulmak istenen duygu şu: Yahudilerin dışındaki insanların
çekeceği çileler Yahudilerden aşağı olmayacak. Bunun bir hesabı olacak ve siz de bu hesabı bir gün ödeyeceksiniz. Bize sona kadar ince ince işleyerek getiriyor. Siz bunu fark edemezsiniz. Kendinizi o insanlara karşı hiçbir suç işlememenize rağmen veya Müslüman dünyasının asla böyle bir şey yapmamış olmasına nazaran bir anda kendinizi bir suçluluk duygusu kaplaması isteniyor. Ve arkasından size öyle ifadeler veriyor ki zaten sizin Yahudilerden aşağıda bir seviyede olduğunuzu Yahudi inancı üzerinden anlatmış gibi oluyor. Şimdi gelelim satırların arasına. Bu Berlin'den gelen ailenin çocuğu kaçak göçek arkadaşına yardım etmek için ona acıyor güya. Ve beraberce o tel örgülerin arkasına geçip aslında babası da çocuğunu anlıyorsunuz. Birkaç gün önce o da bir yanma odasına götürülmüş, vahşi bir şekilde Avrupa vahşetiyle yakılmış. O çocuğa yardım etmek için geliyor ve tel örgülerin arasından geçerken şu cümle kullanılıyor. Askerlerin bizden hoşlandıklarını sanmıyorum dedi Shmuel. Gülmeye yakın bir sesle ekledi. Bizden hoşlanmadıklarını biliyorum, bizden nefret ediyorlar. Bruno, Almanya'dan gelen ailenin çocuğu, şaşkınlıkla oturdu. Sizden nefret etmediklerinden eminim dedi. İşin burada çok enteresan bir tarafı var. Bruno aslında 9-10 yaşında bir çocuk. Hikayenin en çıkmaz tarafı şu. Tel örgülerin arkasında yaşayan insanların aslında normal bir hayat sürdüklerini ama aradığındaki tel örgünün ne olduğunu bilmediğini söylüyor. Aslında kitap bize şunu anlatıyor. Siz o kadar ahmaksınız, o kadar salaksınız ki Yahudilerin haricindeki insanlar, siz bu acıyı yaşayana kadar, aynı acıyı tadana kadar konunun ne olduğunu ve Yahudilerin ne acı çektiğini anlayamazsınız. Sizde o zihniyet yok. Onu anlatmaya çalışıyor. Çünkü hikayenin sonunda iyi bir okuyucuysanız ve temel inanç argümanlarına sahipseniz şu soruyu soruyorsunuz. Ya Bruno dediğiniz çocuk şu ana kadar hiçbir şey anlamadı mı? Yani öyle sahneler var ki, çünkü en son yanma odasına girerken dışarısı soğuktu, burası sıcakmış falan diyor. Diyorsun ki sen, yani bu yaşta bir çocuk bunu bilmez mi? Bilir. Demek istediği şeyin şu olduğunu net bir şekilde anlıyorsunuz. Siz bu acının ne olduğunu bilemeyecek kadar ahmaksınızı veren Yahudilerin çektiği acıyı anlatmaya kalkarken acının içinden size acı hissetmeyen toplumların aptallığını anlatıp sizin bir aptal olduğunuzu tabiri caizse anlamlandırıp bütün zihniyeti bir çocuğun üzerine yüklüyor. Ve diyor ki, ediyorlar dedi Shmuel. Öne doğru eğildi, gözlerini kıstı ve dudakları öfkeyle büküldü. Ama sorun değil. Çünkü ben de onlardan nefret ediyorum. Onlardan nefret ediyorum diye sert bir biçimde tekrarladı. Bu doğal bir şey. Bir toplama kampındalar. Babamdan nefret etmiyorsun değil mi diye sordu Bruno. Çünkü babası oranın başında ve 9-10 yaşında bir çocuğun aslında böyle bir soru sormaması lazım. Ama bize kitap şunu anlatıyor. Sizler atalarınızdan beri gelen süreç itibariyle, köken itibariyle Yahudilerden farklısınız. Aynı Tevrat inancının, muharref Tevrat inancından süzülmüş Semitik ifadelerde olduğu gibi Yahudi olmayan insanların insansı özelliklerinin de olamayacağını anlatan bir anlayış var ya, İsrail'in politik yapısı içerisinde Yahudi olmayan insanların insan özellikleri olmadığını, bunu ters bir açıdan anlatıyor bize. Yani acıyı çeken Yahudiler ama bu acıyı çekip hesap ödediler, ama siz bu hesabın sonrasında ne ödeyebileceğinizi bilemeyecek kadar insanlık dışsınız diyor. Sona doğru biraz daha devam edip başa dönüp bu matematikle size anlatacağım meseleyi inşallah. Ama yakalanırsam başım belaya girer dedi Bruno. Hem arkadaşına yardım etmeye gidiyor hem de başım belaya girer. Anne ve babanın bunu onaylamayacaklarından emindi. Yani şunu söylüyor. Sizler geçmişinizden beri anne dediğiniz, baba dediğiniz temel ilkeleriyle belirlenmiş bir kültür yapısı adı altında insana yardım edemeyeceğiniz için insan değilsiniz. Siz önce kendi menfaatlerinizi düşünen hayvanlar gibisiniz. Halbuki olay 9-10 yaşında bir çocuğun anlayabileceği bir zeminde gerçekleşiyor. Bruno başını sallayarak onayladı. Elbette dedi. Gerçi Shmuel'in babasını bulmak tel örgünün diğer tarafındaki dünyayı araştırmak kadar önemli değildi. Seni yüzüstü bırakmam dedi. Yüzüstü bırakmayacağını söylerken bir menfaat ilişkisi öğretildi. Gretel ve benimle birlikte sahneye koyduğu oyunları hatırlatıyor bu bana dedi Bruno.
Yani onun için dünya bir tiyatro sahnesi gibi. Yahudi olmadığı için dünyada bir tiyatro figüranı olarak gelmiş bir varlık. Ve bakışlarını Şmuel'den kaçırarak kaybolmayı reddeden birkaç anın parçası olan Berlin'deki o günleri düşündü. Konforu bırakıp gelmiş olduğu bu toplama kampının kırsal bölgesi için söylüyor bunu. Sanki bir hayvan matematiğiyle. Hani yerini yadırgayan hayvan metaforu uygulanmaya çalışıyor. Çünkü bazen kitaplarda bunu göreceğiz. İnsanların aslında hayvan gibi değerlendirildiğini ama insan olarak devam ettirilip o bilinç dünyasında onun arka planda oluşmasını istiyorlar. Bana hep uygun kostümleri sağlardı. Doğru kostümü giyersen kendini rolünü yaptığın kişi gibi hissedersin derdi hep. Sanırım yaptığım bu değil mi? Tel örgünün diğer tarafından biri olduğumu varsaymak. Yani siz diyor insan değilsiniz. İnsan kostümüne bürünmüşsünüz. Basit bir oyuncusunuz. Dünyanın gerçek sahibi biziz aslında. Yani bir Yahudi dedi Şmuel. Şimdi Yahudi'ye benzemeye çalışacaksın. Benim mavi beyaz pijamalarımı yani o mecburen giyilmesi gereken kıyafeti giydiğin zaman. Evet dedi Bruno. Mavi beyaz niye seçilmiş bu arada? Tahmin ettiğiniz üzere İsrail'in renkleri olduğu için normalde toplama kamplarında böyle bir renk söz konusu değil. Evet dedi Bruno huzursuz bir şekilde kımıldayarak. Bu doğru. Şmuel parmağıyla Bruno'nun ayaklarını ve evden getirdiği kalın botları işaret etti. Onları da arkada bırakmak zorundasın. Ondan da vazgeçeceksin. Bruno afallamış görünüyordu. Ama çamur dedi. Çıplak ayakla yürümemi bekleyemezsin. Bruno içini çekti ama arkadaşının haklı olduğunu biliyordu. Önce ayaklarını bu kadar çamura basmak berbat bir duyguydu. Bileklerine kadar batıyordu ve bir ayağını her kaldırdığında kendini daha kötü hissediyordu ama sonra bundan hoşlanmaya başladı. Şunu diyor. Sizler diyor o dünya hayatında giydiğiniz o botlar sizin bizden önce elde etmiş olduğunuz şeyleri geri alacağız. Sizleri çamurlara mecbur bırakacağız. Ekonomiyle, siyasalla, sosyolojiyle. Sizler orada yürüye yürüye aslında onun doğal bir şey olduğunu biz size öğreteceğiz. Burası bizim için bir toplama kampı. Bizi mecburen buraya getirdiniz. Bize zulmediyorsunuz. Ama aslında buranın doğal insanı, doğal hayvanı sizlersiniz. Bizler buradan bir gün çıkacağız. Kendine bakınca güldü. Hayatında hiç bu kadar pis olmamıştı. Bu harika bir duyguydu. Bakın insanın hayvansal dürtülere bir domuz gibi düşünebilirsiniz bunu. Çünkü Yahudilikte bu benzetmeler var. O çamurla birleştiğinde özünü hatırlıyor güya Bruno. Anlattığı şey çok açık. Siz Avrupalılar, siz insanlar, Yahudinin haricinde kim varsa, Hristiyan, Müslüman, Yahudi ki bugün Filistin'de Müslümanlara yapmış oldukları şeyler ortada. Bunları yapan insanlar için bunlar zaten pisliğe alışkın, çamura alışkın. Şmuel de gülümsedi ve iki çocuk bir süre için garip bir şekilde durdular. Tel örgünün aynı tarafında olmaya alışık değillerdi. Aramızda bir çizgi var. Bruno'nun içinden Şmuel'e sıyrılmak geçiyordu. Sadece onu ne kadar sevdiğini ve son bir yıldır onunla konuşmaktan ne kadar keyif aldığını göstermek için. Bir Yahudi ile iletişim ve ilişki kurmanın insana kattığı bir keyif olabilir diyor. Ama Şmuel de Bruno'ya sarılmak, ona sayısız iyiliği armağan ettiği yiyecekler ve babasını bulmakta yardımcı olacağı için teşekkür etmek istedi. Ama ikisi de birbirine sarılamadı. Bu duyguda size çok net bir şekilde şunu söylüyor. Sen biz Yahudilere hizmet etmiş olabilirsin. Bunun için müteşekkir olmayı tam isteyecektik ki sarılamayız. Çünkü bizler farklı canlılarız. Şimdi devam. Bir yerde korku geçiriyor Bruno askerleri böyle görünce ama anlattığı çocuk tipi 9-10 değil 2 yaşında çocuk gibi ama 2 yaşında çocuk bunları yapamaz diyorsunuz. O yüzden hikaye bu tam anlattığım şeyi okuduğunuzda özdeşleştirebileceksiniz. Bence eve dönmeliyim dedi Bruno. Şmuel durdu ve ona baktı. Ama babam dedi onu bulmama yardım edeceğini söylemiştin. Tıpkı bugün İsrail'e yardım edecek Amerika Birleşik Devletleri gibi. Bana yardım edeceğini söylemiştin. Devam. Ama tam bunu söylediğinde ayakları onu merdivenlere getirdi. Yangın odasına gidiyor. Şmuel ile Bruno el ele askerler onların ellerinden tutup çekiyorlar. Ve yağmurun kesildiğini gördü.
Şaşırtıcı derecede sıcak, uzun bir odaya yığılıyorlardı ve oda iyi şekilde inşa edilmiş olmalıydı çünkü içeriye yağmur sızmıyordu. Aslında tamamen hava geçirmez gibiydi. Vay canına, bu iyi dedi. Bir çocuk bunu der mi? Hayır. En azından birkaç dakikalığına fırtınadan uzaklaşmış olmaktan mutluydu. Sanırım yağmur dinene kadar burada kalırız ve sonra eve gidebilirim. Şmuel Bruno'ya yaklaştı ve ona korkulu bir ifadeyle baktı. Babanı bulamadığımız için üzgünüm dedi Bruno. Önemli değil dedi Şmuel. Ve oynama şansını bulamadığımız için de üzgünüm. Bakın Şmuel olayın farkında. Oynama şansımız bitti diyor. Ama sen Berlin'e geldiğinde bunu yapacağız. Bir gün buradan çıkanlar geri dönecekler. Ve seni arkadaşlarınla tanıştıracağım diyor. Bruno hala çıkacağını zannediyor. Ah isimleri neydi diye falan. Ve sonra da o da kapkara oldu. Ve yaşanan karmaşaya rağmen Bruno hala Şmuel'in elini sımsıkı tutmuş. Ve dünyadaki hiçbir şey Bruno'yu onun eline bırakmaya razı edemezdi. Siz bize muhtaçsınız. Evet, işin nihayetinde yine söylediğim gibi bu bir vahşet. Ama vahşetten bir başka vahşeti çıkarma gayretini görüyoruz. Ve sonra işin garip tarafı aile çocuğunu hiç aramıyor, arıyor bulamıyor. Yıllar sonra, aylar sonra babası o bölükten alınıyor, tekrar geri geliyor, izler buluyor ve sen ha çocuğum da galiba yanmış diyor. Ama çocuğun evdeki kız kardeşin durumu şu. Gretel diye bir kız kardeşi var. Annesiyle Berlin'e döndü Gretel kız kardeşi ve zamanın çoğunu odasında ağlayarak geçirdi. Bebeklerini çöpe attığı için değil, haritalarını Outfit'e bıraktığı için de değil, Bruno'yu korkunç derecede özlediği için. Bundan birkaç ay sonra Outfit'e başka askerler geldi ve babaya onlarla gitmesi emredildi. Hiç karşı çıkmadan ve mutsuzluk duymadan gitti çünkü ona ne olacağı artık umurunda değildi. Bu Bruno ile ailesinin hikayesinin sonu. Elbette tüm bunlar çok uzun zaman önce oldu ve böyle bir şey bir daha asla olamaz. Bu zamanda ve bu çağda tabii ki diyor yazar. Şimdi bu meseleyi anladığımıza göre şimdi Bruno'ya Yahudilerin haricindeki bütün halklar olarak bir daha bakalım. En çok kimi özlerdi diye soruyor Bruno. Ben mi Gretel'i mi? Babasına soracak. İkiniz de eşit derecede annesine soracak. Annesi diyor ki ikiniz de eşit derecede özlerdi dedi anne babası için. Ayrımcılık yapmamak gerektiğine inanırdı. Bruno annesinin bu inancına saygı duyardı. Özellikle de en çok kendini sevdiği bildiği için. Yani Yahudilerden hariç insanların özleşmiş oldukları saygı birbirlerine kendi içlerinde besledikleri menfaat kadardır. Bize önce Yahudi haricindeki insanları ya da aslında hayvanları tanıtıyor yazar. Kendi düşüncesiyle. Bruno bazen bu tezgahların karşısında durup gözlerini kapatarak korkularını içine çekmeyi severdi. Karışık kokuların ve hayatın parfümü başını döndürürdü. Biz diyor Yahudi haricinde olanlar sizler dünya hayatını sadece kokularla yani eğlence için var olduğunuzu zannedersiniz ama o eğlenceleri de size sunacak olan biziz. Bence yapılacak en iyi şey tüm bunları unutup eve dönmek. Bunu deneyimler hanesine yazabiliriz diye ekledi. Bu sözü yeni öğrenmişti ve her fırsatta kullanmaya kararlıydı. Diyor ki Yahudilerden hariç insanlar için sizler her yeni bulduğunuz şeye yapışırsınız ve o yeni bulduklarınızla birbirlerinize hava atarsınız. Aslında bunun için yaşarsınız. Aynı hayvanlar gibisiniz. Bu duyguları tek tek ezberletiyor bize yazar. İş dünyamıza, inancı zayıf olan kardeşlerimize farkında olmadan yavaş yavaş. Benim oynamak isteyeceğim tarzda çocuklar değil dedi Gretel kız kardeşi. Kız kardeşi niye kız olarak ifade ediyor? Biraz daha diyor içinde zeki ve kurnaz hayvanlarınız olabilir. Onu da öyle aslında Gretel'i öyle anlatıyor size. Hans ve Gretel hikayesinden hatırlarsanız eğer. Bir sesle pis görünüyorlar. Hilda, Isabel ve Louis her sabah banyo yapardı. Ben de öyle. Bu çocuklar sanki hayatları boyunca hiç banyo yapmamış gibiler. Yani Yahudi haricindeki insanların hepsinin zaten Yahudilere aşağılık gördüğünü, Yahudilerin bu düşünceye gelmesinde destekler mahiyette olmasından gayet doğal olduğunu, ön yargı sahibi olanın bizler olabileceğini ifade ediyor. Bugün de İsrail aynı şeyi yapmıyor mu?
Hayır canım diyor, ben aslında bir Filistinliyi falan öldürmüyorum. O bana bir şey yapacağını hissettim ve bu hissim karşılığında onu ortadan kaldırdım. Biliyorsunuz sonra bu kanun İngiltere'de uygulandı. Özellikle İkiz Kulelerin yıkılmasından sonra Müslümanlara karşı eğer yolda bir İngiliz polisi birisinden şüphelenirse ve şüpheleri önemli bir ölçüye gelmişse onu vurabilmek, dur dediğinde durmadığında hemen vurabilme hakkını tanıyan bir kanun çıkmıştı efendim. Babasına verecek akıllıca bir cevabı vardı. Babasıyla arada bir tartışmalar yaşıyor Bruno. Bu da kendi kültürünün özüyle olan tartışmalara dair. Ama büyük anne ve büyük baba Berlin'de dedi. Bu arada anne, büyük anne, büyük baba ölüyor Berlin'de. Onlar da ailemizden, bu yüzden burası evimiz olamaz. Çünkü Bruno başta burayı kabullenmiyor. Niye kabullenmiyor? İsteklerine uymadığı için. Berlin gibi cafcaflı bir yer olmadığı için. Baba bunu dikkate alarak başını salladı. Cevap vermeden önce uzunca bir süre düşündü. Evet Bruno, oradalar ama sen, ben, annem ve Gretel ailedeki en önemli insanlarız, artık burada yaşıyoruz dediler. Dolayısıyla Yahudi ayrıcı insanların sadece kendi çevreleri için yaşayabileceklerini ama Yahudilerin bir topluluk olarak hareket edebilme kabiliyetine sahip ahlaklı, üstün insanlar, ahlaklı demeyelim de üstün insan tipi oldukları için bizler gibi olamayacağını ifade ediyor. Hayır, onları demiyorum dedi Bruno. Penceremden gördüğüm insanlar. Pencereden o karşı taraftaki öldürülecek Yahudi aileleri görüyor. Çocukları, insanları. Uzaktan tabii. Uzaktaki barakalarda hepsi aynı giyinmiş. Ah o insanlar dedi babası. Başıyla onaylayıp biraz gülümseyerek. O insanlar onlar insan değil Bruno. Şimdi anladınız mı? Aynada psikolojik bir yansıma yaşıyoruz. Asıl insan olmayan sizsiniz dememek için yazar burada müthiş bir psikoloji uyguluyor. Ve sonuna kadar siz işin bu tarafında duruyorsunuz. Sonunda ise size baştan aşağı allak bullak edip hani bir trenin tepeye kadar çıkartıp sonra bir anda boşaltması gibi. Yani buradan hoşlanmıyor musunuz dedi sonunda. Hoşlanmak mı diye karşılık verdi Bruno gülerek. Hoşlanmak mı diye tekrarladı. Ama bu defa daha yüksek sesle. Elbette hoşlanmıyorum. Berbat bir yer. Yapacak hiçbir şey yok. Konuşacak kimse yok. Beraber oynayacak kimse yok. Buraya taşındığım için mutlu olduğumu söylemeyeceksin herhalde derken dünya insanlarının berbat bir şekilde yapacak bir şeyleri kalmayacak. Konuşacak hiçbir şeyleri kalmayacak ve birlikte hareket edebilecekleri hiçbir düzenin bırakılmayacağını Yahudiler tarafından bize öneri olarak sunulduğu beyan ediliyor. Çocuklar için geçerli olan kuralları koyan onlar olduğu halde büyüklere uygulanmadığı gerçeği onu fena halde sinirlendirmişti. Aptal baba diye ekledi sessizce. Dolayısıyla diyor ki yazar, sizler Yahudilere tarih boyunca onların koyduğu kurallara göre hareket edeceksiniz, sevmeseniz bile. Günümüz dünyasını anlatmaya çalışıyor. Ne kadar yapabildilerse artık. Tabii Amerika'da falan bayağı bir etkili oldular. Sonuçta Amerikan halkının şu anda Amerika devleti çok insani vasıflar altında imkan vermiyor açıkçası. İyi geç kalma dedi Gretel kabaca. Kız kardeşi Bruno'nun tersine o Maria'nın tıpkı kendisi gibi duygulara sahip biri olduğunu düşünmekle asla zaman kaybetmezdi. Dolayısıyla bizler Yahudi dışındaki insanların gerçek bir duyguya sahip olamayacaklarını bizlere izah etmeye çalışıyor bilinç dünyamızda. Efendim buralarda oradan getirilen hizmetçilerin evlerindeki bazı hikayelerini okuduktan sonra Bruno şöyle diyor. Bu haksızlık. Ben tel örgünün bu tarafında sıkışıp kaldım. Konuşacak, beraber oynayacak kimse yok. Oysa senin diğer tarafta düzinelerce arkadaşın var ve muhtemelen her gün saatlerce oynuyorsunuz. Bu konuyu babamla konuşmam gerekecek diyerek karşı taraftaki insanların üstünlüğünü bu yolla anlatıyor. Annem benim okulumda öğretmen ve bana dilinizi öğretti diye açıkladı Şumuel bir Yahudi olarak. O Fransızca da biliyor, ayrıca İtalyanca ve İngilizce de biliyor. Çok akıllıdır. Ben Fransızca ve İtalyanca biliyorum ama bana İngilizce öğreteceğini söyledi. Çünkü bir gün ihtiyacım olabilirmiş. Ama ihtiyacım olduğu kadar. Fikir ayrılığına düşmeme konusunda karar vermeliyiz dedi Bruno. Yani arkadaşıyla kavga etmek istemiyordu. Yani bir Yahudi ile Yahudi haricinde olan bir varlık
İnsan değil zaten, tartışmaya giremez. Ben büyüyünce kaşif olacağım dedi Bruno. Başını hızlı sallayarak. Şu anda kaşiflerle ilgili okumaktan başka bir şey yapmıyorum ama en azından bunun da iyi bir yanı var. Kaşif olduğumda onların yaptığı hataları yapmayacağım. Ne hatalar yapmıştı kaşifler, hatırlar mısınız bilmem. Onlar Yahudilerin paylarını vermeden kendileri bir şey elde etmeye çalışmışlardı. O büyük tüccarlar. Sonra Yahudiler devreye gelip onlara hakları devredilince o hatadan kurtuldu. Bir finans matematiği anlatıldı kısaca bir satır arasında. Ve bu kitabı okuyan çocuk hala o tel örgüsünün arkasındakileri kendi arkadaşları filan, hani aramızda bir duvar var niye oradalar filan diyebilecek durumda zannediyoruz. Yani çocuk akıllı mı akılsız mı size hep yazar arada bırakıyor ama özetiyle böyle. Schumacher kaşlarını çattı. Ne tür hatalar diye sordu. Ah, sayısız hatalar diye açıkladı Bruno. Keşfetmek de önemli olan keşfettiğin şeyi bulmaya değer olup olmadığıdır. Bazı şeyler orada kendi hallerinde duruyor ve keşfedilmeyi bekliyor. Amerika gibi. Bazı şeyleri de keşfetmemek daha iyi. Bir dolabın arkasındaki ölü fare gibi. Bu dolabın arkasındaki ölü fare kim? İsrail'in içindeki Filistinliler. Efendim devam edelim bu ara cümlelerde bize anlatılanlara. Schumacher bu hikayeyi anlatırken çok üzgün görünüyordu. Bruno bunun nedenini anlamıyordu. Ona o kadar da korkunç bir şey gibi gelmiyordu. Sonuçta neredeyse aynı şeyler de onun başına gelmişti. El cevap, evet diyor, siz Avrupalılar da birbirlerinizi kestiniz, biçtiniz, öldürdünüz ve devam ediyorsunuz vesaire ama bu sizin için normal, bizim için değil. Biz insanız, siz değilsiniz. Zaten Bruno bizim yaşadığımız normal diyor. Ben asker olmak istemem dedi Schumacher. Yahudiler asker olmak istemediklerini ifade ederek şunu söylüyorlar. Biz onları yönetiriz. Biz askeri tarafta olmaktan çok. İyi asker diye bir şey yok dedi Schumacher. Elbette var dedi Bruno. Kim? Mesela baba dedi Bruno. Burada kendi babasından bahsederken şunu söylüyor. Kendi kültürel mirasla bağlı olan Yahudi dışı varlıklar, insan diyemiyoruz artık bu kitap için söylediğimiz adına söylüyoruz. Bizim değer anatomimizde değil, onların bakış açısıyla. Baba dediğimiz şey o kültürel yapı. Zaten bugün dünyayı o kültürden çıkarmaya çalışıyorlar mı? Evet. Çünkü babayla gelen, anneyle gelen, ebeveynlerle gelen o kültürün bizi de daha da insan aşağısına götürdüğü anlatılmak isteniyor. Auschwitz'teki tek arkadaşıydı Schumacher ama baba da babasıydı. Ve Bruno birinin onun hakkında kötü bir şey söylemesini doğru bulmuyordu. Kültür hakkında bu dikkat. İki çocuk da birkaç dakika sessiz kaldı. İkisi de sonradan pişman olunca bir şey söylemek istemiyordu. Yani Yahudilerin zekice düşünmesi karşı tarafın elindekini kaybetmemek için bir oyunu olarak anlatılıyor. İki taraf aynı şeyi yapsa da farklı duygularla yapıyor, oraya dikkat. Benim oğlum tarih dersi sıkıcı mı diyor. Sana şunu söyleyeyim Bruno diye devam etti. Öne eğilip bıçağını çocuğa doğrultarak. Bizi bugün buraya getiren şey tarihtir. Tarih yazmak için olmasa hiçbirimiz bugün burada olmaz. Berlin'deki eve rahatça oturuyor olurduk. Biz burada tarihi düzeltiyoruz. Dikkat! Tarih boyunca bu insanların böyle olduğunu anlatıyor. Yani konu sadece Naziler ve Avrupalıların vahşeti değil, bütün dünyanın böyle olduğunu anlatıyor bize yazar. Yahudi haricinde kim varsa. Fikir ayrılıklarımız sayın kumandan. Hükümet politikasıyla bazen bu tür kişilerle ilgili hikayeler duyuyor. İlginç tipler sanırım. Bazıları rahatsız, diğerleri hain. Korkaklar da var. Eminim üstlerine babanın görüşlerini bildirmişsindir. Öyle değil mi Teğmen Kotler diyor. Evdeki bir kişi Teğmen Kotler. Babası ama Yahudi sevildiği için Naziler tarafından Almanya dışına kaçmak zorunda kalıyor Nazilerden kurtulmak için. Bazı diyor içinizde böyle aklı başındalar olabilir Yahudi sevenler. Onları da siz dışınıza atarsınız. Onlara biz sahip çıkacağız zamanı gelince. Ben çizgili şeyler sevmem bile dedi Bruno. Gerçi bu çok doğru değildi, aslında seviyordu. Ve Schumacher'le arkadaşları bütün gün çizgili pijamalar giyerken kendisinin pantolon, gömlek, kravat ve ona küçük gelen ayakkabılar giymek zorunda olması fena halde sıkılmaya başlamıştı. Ama pijama dediğimiz şey, hatırlıyorsunuz değil mi? Mavi beyaz İsrail bayrağı. Farkımız şu, sizlere biz pantolon, gömlek, kravat giydirip çalıştıracağız. Bizi yakmış olduğunuz o pijamalarla biz evimizde otururken siz bizim adımıza çalışacaksınız diyor.
Ve Bruno eve gelip Maria'yı eşyalarını toplarken bulduğundan beri hemen bir yıl geçmişti. Bu geçiş süreci bir saç kesim töreniyle alakalı. O törendeyiz şimdi. Bruno Outfit'e döndüklerinde kendini mutlu hissetmişti. Ne için? Babaannesi öldüğü için gidiyorlar. Evin 5 değil 3 katlı oluşu, askerlerin sanki kendi evleriymiş gibi gidip gelmeleri artık onu rahatsız etmiyordu geri döndüklerinde. Her şeyin o kadar da kötü olmadığına karar vermişti. Özellikle Schumacher ile tanıştığından beri mutluluk duyması gereken birçok şey olduğunu biliyordu. Yahudilerle tanışmadıkça mutlu olamazsınız. Onlara hizmet etmedikçe mutlu olmayacaksınız. Onların emrine girmedikçe mutlu olmayacaksınız. Ayrıca teğmen kodlarının Outfit'te uzağa tayin edilmesi ve Outfit'ten uzağa tayin edilmesi ve artık Bruno'yu sürekli kızdırıp huzursuz edemeyeceği gerçeği vardı. Eğer aramızı bozan bir asker varsa, çünkü burada teğmen kodlar arayı bozan, o iki çocuğun buluşmasını takip eden, onları tam bulacakken bulamayan teğmen kodlar aslında dünya çapındaki bu tarz insanları bizlere gösteriyor. Ondan da kurtulacaksın diyor. Yahudi'ye yaklaştıkça seni ondan kurtarılacaklar. Artık kimse ona küçük adam demiyordu ama en önemlisi Schumacher adında bir arkadaşı olmasaydı. Dediğim sözü doğruladık. Her öğleden sonra tel örgüler boyunca yürümekten zevk alıyordu. Yahudi'ye hizmet etmek bir zevktir. Bruno, yaşadığım en garip arkadaşlık bu dedi. Neden diye sordu Schumacher. Çünkü şimdiye kadar arkadaş olduğum bütün çocuklarla oynayabildim. Seninle hiç oynamıyoruz. Tek yapabildiğimiz burada oturup konuşmak. Evet, bir Yahudi ile oyun oynayamazsın. Onunla konuşursun, ondan bir şey öğrenirsin, onun dediklerini yaparsın. Belki de yazarımız bir aile geleneğini yerine getirmiş olduğu ama sonuçta dünya çapında ödüller aldı. Yahudiler tarafından oldukça desteklendi ve gerçek bir proje kitabı olarak 49. baskıyla karşımıza gelmiş oldu. Efendim, bu ve buna benzer kitapları incelemeye devam ediyoruz. Çizgili Pijamalı Çocuk bizlere Yahudi olanlarla olmayanlar arasındaki büyük farkı muhteşem bir duygusallıkla anlattı. Ne diyelim? Aynı fikir yapısıyla, aynı kalemlerle değil, gerçek bir iman hakikatiyle bunları okuyup anlayıp bundan daha güzellerini ve oyun oynamadan hakikati söyleyebilmeyi Cenab-ı Hak bize nasip müyesser eylesin. Çizgili Pijamalı Çocuk böyleydi. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Yorumlarınızı ve kitap önerilerinizi bekliyoruz. Nereden ne çıkacağı belli olmaz. Kafir çalışmaya devam ediyor. Bize de bir görev düşüyor. Kalın sağlıcakla.